Benim adım Kerim, hepinizi severim. Bir sen eksiktin. Kendi mezarının başında durup taşına toprağına bakarak işte burası benim son durağım diyen bir adam düşünün. Üstelik bu adam yıllarca beyaz perdede en sert kabadayıları, en acımasız kiralık katilleri oynamış, bakışıyla düşmanına korku, izleyiciye gerilim vermiş biri. Bizler her ne kadar öyle zannetsek de o sokakta ölü bir kuş görse hüngür hüngür ağlayan, yolda çöp toplayan birini görse içi parçalanan bir yürek taşıyordu. İşte bu yürek Hikmet Taşdemir'in yüreğiydi. Şimdiki videomuzda Hikmet Taşdemir'in yaşamına ve sanat geçmişine kısa bir göz atıyoruz. Hani şu "benim adım Kerim, hepinizi severim" diyen o efsane Gaddar Kerim var ya, işte onun. Gaddar Kerim. Ta kendisi. Benim adım Kerim, hepinizi severim. Bir sen eksiktin. Sahiden de nasıl oldu da Erzurum'un disiplinli bir subay ailesinden çıkıp Yeşilçam'ın en kaliteli kötü adamı oldu? Gerçekten inanılır gibi değil. Ve daha acısı, neden daha ölmeden önce kendi mezarını yaptırmak zorunda kaldı? Hikmet Taşdemir 1942 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Aslında önceden askeri okul sınavlarını kazanmıştı ama yarıda bırakarak bir fabrikada çalışmayı tercih etti. İşte Hikmet Taşdemir'in hikayesi bu fabrikada çalıştığında bir kayıpla başladı. Ama öyle böyle bir kayıp değil. Fabrikada çalışırken parmağını makineye kaptırdı. Düşünsenize, bir işçi için felaket olan kaza aslında onun Yeşilçam'daki imzası olacaktı. Kader işte. Bir gün hastanede tesadüfen Yılmaz Güney ile karşılaşır. Güney Taşdemir'in elindeki o eksik parmağa bakar ve "Tamam, bana 9 parmaklı bir kiralık katil lazım" der. Bizimki şaka yapıyor zannediyor. "Dalga geçme Keko" diyor ama Yılmaz Güney ciddi. Cebine kartı sıkıştırıyor. İşte o kart bir fabrikadaki makine gürültüsünü setlerin büyülü ışığına çeviren ilk adım oluyor. Peki Hikmet Taşdemir neden hep kötü adam oldu? Adamın yüzünde bir asalet, bir jön karizması var aslında ama o hep arkadaki karanlık adam olmayı seçti. Daha doğrusu o roller de ona yakıştırıldı. Onun o meşhur sözünü hatırlar mısınız? "Yumruğu yiyen ben ama adı hiç anılmayan ben" demişti bir defasında. Yeşilçam'ın cefakar emektarlarından biriydi o. Cüneyt Arkın'la, Kadir İnanır'la omuz omuza çarpıştı. "Kötü karakter ne kadar kuvvetli olursa film o kadar iş yapar" diyordu. Haklıydı da. Gaddar Kerim olmasa, Mardinli Arif masaya o yumruğu vurmasa o filmlerin tadı tuzu olur muydu? Ama hayat filmlerdeki kadar adil davranmadı ona. En büyük yarayı en yakınlarından aldı. Bir yanda 56 yıllık hayat arkadaşı, canı, her şeyi Rafia Hanım, diğer yandaysa öz oğlu. Rafia Hanım hastalandığında oğlu "annemi yanıma alayım" diyor. Hikmet abi ise "benden iyi kimse bakamaz ona" diye reddediyor. Bu inatlaşma öyle bir noktaya geliyor ki eşi vefat ettiğinde oğlu cenazesine bile gelmiyor. Bir babanın kalbi daha ne kadar kırılabilir ki? "Nüfusta oğlum ama kalbimde değil artık" derken gözlerindeki o nemi görmemek imkansızdı. İşte o gün anladı ki bu dünyadan göçtüğünde arkasından sahip çıkacak kimsesi kalmamıştı. O da gitti, eşinin mezarının yanına kendi yerini hazırlattı. Taşına kadar diktirdi. "Cenazemle kimse ilgilenmez diye korktum" demişti. Koskoca bir devin, bir çınarın bu cümleyi kurması ne kadar ağır değil mi? Vefasızlık sadece ailesiyle de sınırlı kalmadı. Yıllarca aynı ekmeğe bölüştüğü, aynı setlerde sabahladığı dostlarına da kırgındı. Mesela Cüneyt Arkın. Bir gün bir gazeteci arkadaşı için ricacı oluyor. Cüneyt Arkın reddediyor. "Güya beni çok severdi, bir ricamı kırmaması gerekirdi" diye anlatırken o kırgınlık sesinden okunuyordu. Onun tek istediği sadece hatırlanmaktı. "Gönül ne istiyor biliyor musun? Hatırlanmak" diyordu. Ama o pırıltılı dünyanın ışıkları sönünce herkes kendi yoluna gitti. Oysa Silivri'deki küçük evine çekildi. Bahçesiyle uğraştı. Titreyen elleriyle eski günleri yad etti. Son yıllarında titreme hastalığı yani tremor hastalığı yakasına yapışmıştı. Teklifler geliyordu ama o kabul etmiyordu. Neden biliyor musunuz? Eski haliyle hatırlanmak istediği için. Bir defasında
İnsanlar beni o eski zımba Hikmet Taşdemir olarak hatırlasın demişti. O sert, dik duruşlu adamın güçsüz halini kimseye göstermek istemedi. Gururundan ödün vermedi hiç. Sigarası yoktu, içkisi yoktu. Sadece vefaya susamıştı. 2024 yılının Ocak ayının 25'iydi. O yorgun beden, akciğer kanserine ve solunum yetmezliğine daha fazla dayanamadı. 81 yaşında sessiz sedasız aramızdan ayrıldı gitti. Cenazesinde kimler vardı dersiniz? Öyle binlerce kişi, sanat camiasının dev isimleri falan beklemeyin. Sadece bir avuç gerçek dost, birkaç Yeşilçam emekçisi. Kendi elleriyle hazırlattığı o mezara çok sevdiği Rafiyesinin yanına defnedildi. Şimdi ne zaman bir Kemal Sunal filmi açılsa o simsiyah gözlükleri ve kahverengi paltosuyla karşınıza çıktığında aklınıza sadece bir kötü adam gelmesin. Aklınıza ekmeğini taştan çıkaran, parmağını iş kazasında kaybeden, aşkı için dünyayı karşısına alan ve en sonunda vefasızlığın gölgesinde huzur arayan o koca yürekli Erzurumlu gelsin. Hikmet Taşdemir, Yeşilçam'ın onuruyla yaşayan, sessizce giden o dev çınarlarının son temsilcilerinden biriydi. Mekanın cennet olsun Gattar Kerim. Merak etme, bizler seni hep eski haline hatırlamaya devam edeceğiz. Hikmet Taşdemir'le ilgili ne biliyorsanız, düşüncelerinizi, görüşlerinizi yorumlarda bildirebilirsiniz. Bir sonraki hikaye için görüşmek üzere, sevgiyle kalın.